Aşırı fedakarlık, aşırı iyimser olma, kimseye hayır diyememe, her zaman tamam. İşte ben bu saydıklarınızı yapıyorum diyebiliyor musun? O zaman doğru yerdesin. Hiç kimse üzülsün istemiyorsan, herkese evet diyorsan, bazen kolayına kaçtığı için herkese tamam diyorsan ve gün sonunda sen pişmanlık duyup neden buna tamam dedim ya da neden buna evet dedim gibi sorgularla kendi kendine kalıyorsan o zaman doğru yerdesin. Sanki gibi birilerine hayır desem kötü biri olacağım ya da böyle bir günah işlemiş aile gibi hissediyorsun. Evet, bugün tam olarak bu konuyu ele alacağız. Aşırı fedakar, aşırı iyimser olmanın ya da sadece hayır diyememenin yaşamımızda ne kadar büyük sorunlara yol açtığından bahsedeceğim sizlere. Hadi gelin bu videoda bu sorunların ne kadar önemli olduğunu tartışalım. Videoya başlarken size Hazreti Ali'nin de bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Çok güzel ve aslında tam olarak bu videonun konusunu anlatıyor. Herkesi memnun etmeye çalışmak nifaklık alameti, herkesle kavga etmek şikaklık alameti diyor Hazreti Ali ve bu noktada aslında bizlere çok önceden güzel bir ışık tutmuş oluyor. Herkese evet diyor olabilirsin, herkese tamam diyor olabilirsin ama bir müddet sonrasında bu sende nasıl bir noktaya geçecek biliyor musun? Aslında herkesi memnun etmeye çalışırken kimseyi memnun edemediğinin farkına varacaksın ve çok büyük ihtimalle yaptıklarından pişmanlık ya da suçluluk duymaya başlayacaksın birçokları gibi. Bu da tabii kuracağımız ilişkilerde aslında bize ket vurmaya başlıyor ve gerçek samimiyet, gerçek dostane ilişkileri kuramaz hal. Peki öğrenemezsek ne olur? Bunu öğrenemezsek ne olur? Aslında cevabı çok basit. Bomboş yaşanmış bir hayat olur. Herkesi mutlu etmeye çalışırken boşa harcanmış bir ömür olur diyebiliriz değerli dostlar. Hayır diyemememizin sebeplerinden bir tanesi aslında reddedilme korkusu ya da sevilmeme korkusu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yaptığım araştırmalarda bu sonuçlara rastladım değerli dostlar. Siz de bakabilirsiniz internet üzerinde. Ve ne oluyor? Ya karşımdaki kişiyi kaybedersem, ya benimle ilişkiyi, iletişimi sonlandırırsa, ya ben olsun gibi bir noktaya doğru gelmeye başlıyoruz ve bazen canımız istemese de ayıp olur düşüncesiyle ya da el alem ne der düşüncesiyle karşımızdaki kişilere evet demeye başlıyoruz. Unutmayın, hayatta her zaman pozitif ya da her zaman negatif olmak gibi bir şey yok. Hayat bir iniş çıkışlar doğrultusunda devam ediyor ve bu noktadan hareketle de her zaman her şeyi istemeyebiliriz. Bazen gerçekten canımız istemez ve o anda da yapmak istemiyor olabiliriz. Ama bunu karşımızdaki kişi kırılmasın diye evet dediğimiz zaman ya da ayıp olur diye evet dediğimiz zaman yapacağımız işten de hayır gelmiyor değerli dostlar. Ve sonucunda da baktığımız zaman hem ona yaramamış oluyor hem kendimize yaramamış oluyor. Böylelikle çift taraflı bir mutsuzluk yakalamış oluyoruz aslında birlikte. Yani istemeye yaptığımız şeylerde yeteri kadar emek harcamıyoruz, yeteri kadar özen göstermiyoruz, yeteri kadar bu konu üzerinde çalışmıyoruz. Zaten normal hayatımızda da böyle değil mi? Mutlu olduğumuz ya da yapmaktan keyif aldığımız şeyleri yaparken zaman akıp gidiyor ama zorla yaptığımız şeylerde zaman sanki geçmek bilmiyor değil mi? İşte aynı şey burada da geçerli değerli dostlar ve emek harcamadan, özenle yapmadan yaptığımız işin sonuçlarından da biz hem de karşı taraf mutlu olmuyor. İşte bu noktada da biz ne yapıyoruz? Bir suçluluk, bir pişmanlık duygusu yaşamaya başlıyoruz. Çünkü sonuçlar bizi de tatmin etmiyor. Ve burada ne oluyor? Artık öfkelenmeye başlıyoruz. Ama kime? Kendimize öfkelenmeye başlıyoruz. Sonra da ne oluyor? O benden böyle bir şey istemeseydi, o bana böyle bir taleple gelmeseydi ben de bunları yapmayacaktım deyip oku karşı tarafa göndermeye başlıyoruz. Koçluk eğitimlerinde deriz ki suçlu aramayı bırak. Çünkü sen suçlusun dediğinde tek parmağın onu gösterse de 3 parmağın kendini gösteriyor yaklaşımında var olmaya çalışırız. İşte bu noktadan hareketle de sadece kendi başarısızlığımızı, sadece hayır diyememedeki basiretsizliğimizin suçunu karşı tarafa yüklemeye başlarız. Halbuki orada hayır diyebilseydik o zaman zaten bunlar başımıza gelmeyecekti ve belki de hala o bizden talepte bulunan kişiyle bile çok güzel bir iletişimde olacaktık. Tabii bir de bunun ikinci bir etkisi daha var. Sürekli evet demeye alıştırdığınız birisi, sürekli tamam demeye alıştırdığınız birisi bir gün olur gerçekten evet diyemeyeceğiniz bir şart ortaya çıkabilir. O zaman ne oluyor? 100 tane evet dediğiniz şey akıllardan silinir ve o andaki hayır cevabınız zihinlerde kalır ve sizden kötüsü olmaz. Bunu hiç yaşadınız mı hayatınızda? Mutlaka yaşamışsınızdır.
sadece hayır diyememenin getirdiği o alışkanlıkların sonunda bir gün olup gerçekten hayır demek zorunda kaldığınızda karşınıza gelecek manzara. Yani kısacası sürekli yaptığınız şeyler artık sıradanlaşır. Karşınızdaki kişinin gözünde de sıradanlaşır, sizin gözlerinizde de sıradanlaşır ya da etrafınızdaki insanlarda da sıradanlaşır. Aa sen böyle değildin, aa sen bunların hepsini yapıyordun ama daha önce hiç hayır dememiştin, ne oldu şimdi sen değiştin falan gibi tepkilerle yüz yüze kalmaya başlarız. Halbuki değişen bir şey yok. Sadece yapamadın. Sadece o anda müsait değildin ama karşı taraftaki etkisi ne oldu? Sizin hayır diyememeniz neticesinde sıradanlaşan bir evet cevabından dolayı karşınıza gelecek birçok yargıdan sadece bir tanesi. Ve bir sürekli evet diyorsanız ve asla hayır diyemiyorsanız orada gerçekten siz var mısınız? Öz saygınız ne durumda? Kendinize duyduğunuz saygı ne durumda? Siz sadece bir başkasının hayatını ve onu mutlu etmek için zamanınızı harcayan bir birey misiniz? Yoksa aynı zamanda ben de mutlu olayım, birlikte mutlu olalım deyip ve bunu da beraber paylaşabilelim diyen bir birey misiniz? Aradaki fark değerli dostlar, hayır demeyi öğrendiğimizde kendimize olan saygımızın da güçlenmeye başlaması demek. Ama tabii kaçırmamamız gereken bir şey var. Bizim amacımız insanlara hayır demek değil. Bizim amacımız bir şeyleri yapmak istemediğimiz zamanlarda, bu zaman dilimleri içerisinde hayır demeyi becerebilmek. Yoksa önünüze gelene hayır deyin gibi bir anlam çıkarmak burada bizi aslında çok daha kötü sonuçlara doğru götürebilir. Ama orada şunu yapabilirsiniz. Kendinize bir soru sorun. Sizden istenen şeyi yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Vereceğiniz cevaba göre buradaki özne aslında artık siz oluyorsunuz ve vereceğiniz cevaba göre yapmak istiyorsanız yapın, yapmak istemiyorsanız da yapmayın. Tabii hayır deme korkusunun altında yatanlardan bir tanesi de biraz önce söylediğim gibi sevilmeme korkusuydu ve ya beni sevmezse ya artık bana ilgi duymazsa gibi korkularla ilişkilerimizi de yıpratmaya başlıyor. Böyle korkular yaşayarak gerçekten o ilişkinin içinde güvende olabilir misin? Ve tabii ilişkine güvenmiyorsan doğru yerde misin? Bu iki tane soruya da bu videodan sonrasında kendi kendinize cevap verebilirsiniz. Kısacası değerli dostlar, videonun sonuna geldiğimizde herkesi memnun edebilir miyiz? Hayır. Herkesi memnuniyetsiz edebilir miyiz? Hayır. Artı ya da eksi %100 diye bir şeyin olmayacağını öncelikle kabul etmemiz gerek. Evet, birilerine vereceğiniz kararlar can acıtıcı olacak. Birilerine vereceğiniz kararlar mutluluk verici, güldürücü ya da sizinle daha yakın olmasını sağlatıcı olacak. O yüzden de bu noktadan hareketle vereceğiniz kararlarda ve diyeceğiniz hayır cevaplarında biraz önce söylediğim gibi o kilit soruyu kendinize sorun. Ben bunu yapmak istiyor muyum? Ve ondan sonrasında da yapmanız gerekenleri yapın, yapmak istediklerinizi yapın, yapmak istemediklerinizi yapmayın. Emin olun etrafınızdaki insanlar size çok daha fazla saygı duymaya başlayacak ve prensipli olduğunuz gerçeğiyle sizi kabullenmeye başlayacaklar. Tıpkı sizin de onları kabullenmeniz gerektiği gibi. Bu durumda bazıları da size hayır diyecek anlamı çıkıyor değerli dostlar. Birileri de size hayır dediğinde siz de onlara kızmayacaksınız. Çünkü insanlar da sizin her dediklerinizi yapmak zorunda değiller. Ve evet, belki de zor olacak, belki de kolay olmayacak bazılarımız için ama bir kere hayır demeyi başardığımızda yavaş yavaş bu periyodu deneyimleyerek kendi öz saygımızı yukarı çıkartıp insanların gözündeki prensipli birey olma noktasında sınırlarımızı genişletmeye başlayacağız. Evet, yeni videolarımda görüşmek üzere. Umarım bu videoda da güzel bir farkındalığı hep birlikte yakalamışızdır. Sizlere bol hayırlı günler değerli dostlar.